Bu hafta United TV'de Zekeriya Say, Kemal Erkan'a eşlik ediyor. Türkiye'de gazetecilik ve tarafsızlık, medyada kutuplaşma, muhalefetin dili ve algı sorunu ile sosyal medyada gazetecinin konumu üzerine konuşuyorlar. Anda uzun senelerdir gazetecilik yapan birisi. Zekeriya Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyiz. Siz nasılsınız Biz Kemal de Bey? iyiyiz, sağ olun. Allah. Bu yayın için epey uğraştım. Sizi de yayına getirmek için sonunda Evet. yapabildik. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, teşekkür Şimdi ederim. şöyle, bizim konuşacağımız bazı konu başlıklarımız var bu program için, bugünkü program için. Evet. Onun dışında genel olarak ben şöyle bir kendi açımdan bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bizim 27 sene, 28 seneye yakındır ben buradayım, Amerika'dayım. Bu yayın içinde de şu an Amerika'daki home office'teyiz. E, Şöyle bir durum oluyor. Bunu muhtemelen benim durumda olan başka kişiler de hissediyor olabilirler. Şimdi ben Türkiye'de olduğum zaman e, genelde böyle hani oradaki belki haberlerin ve duyduklarımızın etkisiyle dıştaki komşulara karşı mesela işte e, güneydeki komşularımız, doğudakiler, batıdakiler daha böyle bir mesafeli oluyoruz ama buraya gelince, gurbette olunca diyelim, bütün o hani problemli olduğumuz komşularımızla en iyi arkadaş oluyoruz. Yine gurbetçilerin belki hani daha da iyi anlayabileceği bir şey. Ben Ankara Siyasal mezunuyum. 91-96'da oradaydım. E, Mesela bizim o zaman yani Ahmet Kaya dinlememiz benim için bir şey bile değildi. Düşünülebilecek bir şey değildi. Bu benim için de enteresan bir yayın olacak. Ben Evet. yine Zekeriya Bey'i Sesli Makale'den dinleyerek tanıdım. Çünkü artık eski kadar okumadığımız için her şey işte dijital medyada, YouTube üzerinden o kanaldan dinliyoruz. Ee, Orada herkesi dinleyemiyorum. Herkesin yazdığı da hoşuma da gitmiyor ama Zekeriya Bey'in kalemi çok kuvvetli. Sonra Twitter'da takip etmeye başladım. Sonra da işte beraber takipleştik. Şu an oradan buradayız. Ben bir konularımıza girmeden önce Zekeriya Bey size şunu sormak istiyorum. Ee, Ben bunun kelime anlamına da baktım. Çünkü bu beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi. Bu yandaşlık olayı yani şey gibi şimdi biz tabii ülkede olmadığımız için Türkçeyi ben daha da özenli kullanmaya çalışıyorum. E, Evet. Çok zamanda hani İngilizcesi aklıma yani ilk olarak İngilizcesi geliyor aklıma. Ama kullanmadığım için bazen böyle biraz duruyorum falan. Evet. Çünkü Türkçeyi kullanmaya dikkat etmeye çalıştığımdan. Şimdi yandaş değil deyince ben hep şey olarak düşünüyorum. Yani, hani sadece şey değil yani işte iktidar desteklemek değil, yandaş işte bir taraflı olmak yani. Ve Evet. sol gazeteciler için söyleyeyim. Orada bir şey var. Ya bu mahalle bizim, işte gazetecilik bizim, aydın biziz, okur biziz ki öyle değil. E, Objektif olarak bakıldığında. İktidara yakın olanları böyle yandaş şeklinde şey yapıyorlar, label'lıyorlar işte. Bu bana tuhaf geliyor. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Hatta sizin Twitter'ınızda da taraflı diyorsunuz. Gerçi yandaş demiyorsunuz ama e, Evet. bu bu nasıl bir çelişki? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya esasında gazetecilik mesleği insanlara işte gelişmeleri aktarmak, bilinçlendirmek için icat edilmiş bir meslek zaten gazetecilik. Yani kamuyla halk arasındaki köprüyü kuran, işte gelişmeleri halka aktaran, dünyadaki gelişmeleri duyuran bir yapı aslında medya ama Türkiye'de biraz tabii her şey ters işlediği gibi medya da biraz ters algılanmış. Yani Osmanlı zamanındaki medyaya bakıyoruz tamamen işte padişahı e, düşürmeye, onu karalamaya, yaftalamaya yönelik bir yayın anlayışı vardı. Hı hı. Üstelik bunu risk alarak yapıyordu. Çünkü padişah istediği gazeteciyi sürgüne gönderebiliyordu. İşte o bilinç Cumhuriyet Türkiye'sine de yansıdı. Düşünün Cumhuriyet rejimiyle beraber kurulan ilk gazete Cumhuriyet Gazetesi sahibi CHP milletvekili Nadir Nadi. Kurdukları matbaa Ermenilere ait Matosyan matbaası. Onları tehcir edip makinelere el koyuyorlar. Yani direkt Cumhuriyet medyası partiyle beraber başladığı için bu anlayış hep böyle gitmiş.
Sonra İsmet İnönü çıkarttığı Takriri Sükun Kanunu'yla gazetecilere söz hakkı tanımamış, muhalif gazetecilere. Benim arada paylaştığım bir fotoğraf vardır, belki görmüşsünüzdür. İsmet İnönü bir duvardan inerken bir gazetecinin sırtına biniyor. Yani gazeteciyi hep kullanışlı bir aparat olarak gören bir zihniyet vardı tek parti rejiminde. Yani gerekirse haberini yapar, yoksa seni duvar sırtına binersin, duvarından indirir. En ufak eleştirirsen, mesela Zekeriya Sertel e, Cumhuriyet rejimini destekleyen sol, hatta biraz komünizme meyilli bir gazeteci, ama sırf müesses nizamı eleştirdiği için İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor. Ölümden zor kurtuluyor. Çünkü Atatürk görevlendirmiş, İsmet İnönü görevlendirmiş. Ama ne zaman rejimi eleştirmiş? En ufak yani bir muhalif yorumda karısı sürgünde Azerbaycan'da öldü. Kendisi yıllarca Amerika'da sürgündeydi. Yani Türkiye'de medya tamamen iktidara hizmet etmesi için kodlanmış. İşte bu sistemi yıkmaya çalışan ilk isim Necip Fazıl'dı, biliyorsunuz. Yani Büyük Doğu, çünkü Necip Fazıl biliyorsunuz e, mevcut rejim tarafından İş Bankası'nda çalışmış. Sonra Fransa'ya gönderilmiş. Okutulup aydın bir kişi olarak yetiştirilmiş, ama e, Türkiye'ye geldiği zaman bir işte İslami uyanışla sisteme muhalif oluyor. Ondan sonra yani kaldırımlar şahidi olarak baş tacı edilen, Zonguldak'ta işte roman yazsın, hikaye yazsın diye bir köşk tahsis edilen Necip Fazıl ne zaman CHP'yi eleştirmeye başladı, ondan sonra cezaevinden çıkamadı. Yani hatta hakim diyor ki, ya işte Necip Fazıl Bey diyor, daha ne kadar geleceksiniz diyor. Siz de orada hakim, ben burada yolcu olduğum sürece daha çok karşılaşacağız diyor. İşte bizdeki o bilinç, sonra işte İslam medyanın başlamasıyla tamam bir kutuplaşma, bir ayrışma oluyor. Ya işte Mehmet Şevket Eygi sonra Bugün Gazetesi'ni kuruyor. Yani medya başta ayrılıyor zaten. Yani ilk biliyorsunuz ilk siyasi bağımsız parti kurulduğu zaman, Demokrat Parti, daha doğrusu seçime giden parti, hemen vatandaş da ayrılıyor. Onlar işte mevcut rejimi sandığa gömüyorlar tabiri caizse. İşte bizim medyada bu şuurla başladığı için, yani işte iktidarın karşısında konumlanıyor. O da onu işte taraflı medya yapıyor. Yani karşı taraf, zaten biliyorsunuz, taraf olmayan bertaraf olur diye seni otomatikman bir tarafa yaslanmaya mecbur bırakıyorlar. Böyle başladı. İşte 28 Şubat sürecinde de bizim, yani onların yandaş dediği, bizim de işte şuurlu milli medya diye tanımladığımız ve benim çalıştığım gazeteler, Ö- onlar da işte mesela tam Müslümanların ihtiyaç duyduğu bir dönemde iktidarın karşısında vatandaşın yanında kodlanıyor. Zaten dikkatinizi çekerse işte Hürriyet, Cumhuriyet, işte Milliyet gibi o dönem kartel medyası olarak tanımladığımız gazeteler, gerekirse silahlı kuvvetler devreye gitsin falan deyip direkt e, postmodern darbenin sözcülüğünü yapıyorlar. Hatta gerekir bu defa silahsız kuvvetler işaretlesin deyip adeta askerden rol çalıyorlar. Yani böyle bir tarafkir medya vardı. Otomatikmen, yani kendi kusurlarını görmeyen, kendilerini, işte onlar ülkenin asli unsur olarak kendilerini kodladıkları için bizi otomatikmen işte yandaş işte tarafında da damgaladılar. Sonra işte Milli Gazete kuruldu, biliyorsunuz. Necmettin Erbakan'ın, o da direkt zaten işte Mustafa Bey, bizim rahmetli patronumuz, anlatırdı. Milli Gazete'nin manşetine bile karışırdı. Yani karşı taraftaki alışkanlıklar aslında bizim mahalleye de sıçradı. Yani otomatikman Türkiye'de bir bağımsız medya tesis edilemedi. Yani böyle başladı. İlk düğme yanlış iliklendiği için. Ben şey diyorum, yani mesela yani diyelim ki İsmail Saymaz yani kendisi yandaş değil mi? Sadece CHP'yi destekleyerek, yani o çelişki biraz da oradan geldiği için bana biraz komik geliyor. Hani dışarıda da olduğum için hani kelimelerle daha böyle objektif yaklaşıyoruz. Hani bir tarafta olmak, doğru taraf, kendilerine göre doğru tarafta olmak yandaşlık olmuyorsa orada bir problem var gibi geliyor. Yani şimdi hepimiz bazı şeyleri değerlendirebilecek durumdayız. Biraz böyle bana şey gibi geliyor. Yani kendime hakaret yapınca herkesin zaten bir görüşü vardır zaten. Burada bir Abi sıkıntı görüşmek yok. öyle. Hani Tabii. eleştirebiliyordur, etmiyordur, o ayrı, ama ben mesela Saymaz'ın Cumhurbaşkanı'nı öven bir konuşmasına şahit olmadım. Hatta bir ara bir şey vardı, hatırlar mısın? Bir samanla ilgili bir şey tartışması vardı şeyle. Bir bir başka bir gazeteciyle işte Türkiye saman ihraç etmişti. Yani o sırada biz
buğday ilgili şey yapıyor. Buğdayda tamam buğday ihraç etmişiz. Samanı da ihraç etmişiz o zaman çok ufak bir şey. Ama Evet. makarna üretiminde dünya ikincisi olmuş Türkiye. Evet. Yani Tabii. buğdayı kendi tüketim için almamış, e, alıp değerlendirip makarnaya dönüştürmüş ve dünya ikincisi olmuş. Şimdi adam bunu görmeyip işte 500 kilo saman aldığında söyleyebiliyor ve bu hani bu da yani öbür türlü bir yandaşlık gibi geliyor. O yüzden ben kendimi de biraz daha objektif gördüğüm için daha da rahat olabiliyorum. Evet. Sadece ben hani rahatsız ediyorum. Onu size de söylemek istedim. E, Ya zaten biz mesela ben kendimi tamamen yani bir siyasi iradeye taraf değil de bir inanca taraf olarak konumluyorum. Zaten benim biyomda yazan tarafı gazeteci de aslında haktan yana taraf. Çünkü ben sağ siyaset yapan, sağ çizgide siyaset yapan partilerin hepsine sempati duyuyorum. Mesela Mustafa Destici'yi gördüğüm zaman konuşabiliyorum. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla fotoğrafım da var. Toplantılarına da gidip görüşüyorum. Çünkü onun inandığı dine inanıyorum. O dine mensubum. Hakeza AK Partilileri seviyorum. Onların inandığı dine inanıyorum. Aslında bizim tarafımız yani zihniyetten ziyade inanca tarafı. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat taraftarıyım ben. Ben mesela Kültür Bakanlığı bir yanlış yaptığı zaman eleştirebiliyorum. Veya AK Parti mesela önceki gün Aydın e, İl Başkan Yardımcısı borsa manipülasyonundan gözaltına alındı. Mesela ben bunu hiç gocunmadan paylaşabiliyorum. Ama işte otomatikmen işte mevcut iktidar olduğu için biz AK Parti'yi işte onlar gibi vurup şey yapmadığımız için bize taraflı hatta bir de iftira atıp havuz medyası diyorlar bize. Yani iktidarın sanki işi gücü yokmuş da bizim gazetelerimize havuzla kamyonlarla para gönderiyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Oysa emin Yok, olun. onun da tam tersi oluyor. Yani Zekeriya Bey yani işte onun da tam tersi yani şu an fonlanan yani işte İstanbul Belediyesi'nden görüyoruz. Yani bunları zaten daha önce de biliniyor da şimdi ortaya daha net ortaya çıktı. Yani Kemal Bey, bazen ibretlik bir buyurun. örnek İbrahim Az biliyorsunuz milliyetçi çizgiyle başlayıp o tamamen sermayeden tarafa yandaş olduğu için mesela Ergenekon soruşturmaları kapsamında soruşturmanın yaşandığı dönemde Radikal Gazetesi'nde çalışıyordu İsmail Saymaz. Yani Radikal'in o günkü manşetlerine bakın ben daha önce paylaşmıştım sosyal medyada. Yani Ergenekon mağdur diye tarif edilen komutanın hepsini eleştiriyor tamamen işte o operasyonu yürüten FETÖ ile paralel çizgide hareket ediyor. Zaten biliyorsunuz sonra Amerika'ya gelip Baylok'u akladı İsmail Saymaz. O dönem FETÖ ile yan yana yürüyordu. Sonra işte Mustafa Kemal gibi bir liderim yok diyen bir adamdı. Kemalizme karşıydı. İşte çevre yapayım diye sol örgütlere yanaştığını kendisi itiraf ediyor. Sonra bakıyorsunuz şimdi bir CHP'ye geliyor, bir Halk TV'ye bir buraya geçiyor. Ya İsmail Saymaz da bence aslında biraz yani ideolojiden değil de sanki biraz sermayeden tarafmış gibi davranıyor. Çünkü sabit bir görüşü yok Yani İsmail Saymaz'ın. Sürekli dönen bir yapısı var. Yani işte o yüzden onları da biz fondaş diye tabir ediyoruz. Çünkü bir kemikli bir siyasi duruş yok ama sermayeye yakın işte güç kimdeyse onun yanında durayım denen pragmatik bir duruşu var. doğru. Yani orada kesin bir çelişki var. Bu son olaylar da biraz onları ortaya çıkardığı gibi geliyor bana. Evet. Ama tabii ben bir de şu yani belli bir yaştan sonra biz muhtemelen aşağı yukarı aynı yaşlardayız. Evet, evet. Benden birkaç yaş küçüksünüz galiba. Şimdi belki 10-12 sene önceydi. Şu şekilde bana hani bir şeylik geldi, farkındalık geldi işte. Bir kişi bir şeye inanıyor, bir tarafı var. Benim Evet. o kişinin inancını yani dini inançtan bahsetmiyorum burada. Ya işte bir parti işte mesela diyelim ki Amerika için konuşalım. Demokrat bir kişi bizim Republican yapmamız, Cumhuriyetçi yapmamız mümkün değil. Cumhuriyetçi de Demokrat yapmamız mümkün değil. Çünkü mesela bu en son yaşananları konuşacağız birazdan. Ee, Yani bir şey var işte bir tarafta duruyor. O taraftan bütün olaylar o taraftan. Yani böyle çok net doğru bir süper yanlış gözükebiliyor o kişiye ya da çok yanlış olan şey çok doğru gözükebiliyor. Bu da işte insanoğlunun herhalde bir yaratılışından gelen bir durumu diye düşünüyorum. Çünkü bu hep tarihte olan bir şey şimdiye Tabii. kadar. Şimdi Zekeriya Bey bugün var. Size sormak istediğim zamanınız yettiğince.
Yorulunca bana Evet. söylersiniz. Şimdi öncelikle global affairs diyeceğim ona ben. Şu an çok ciddi bir dünya ve buna kimse nasıl tepki verecek, nasıl koşullandıracak kendisini ülkeler açısından söylüyorum bilemiyor. Şimdi ben bu YouTube kanalını başladığımda biz bunu bizim hastalara bir şey servis olsun diye Covid zamanı Evet. başlamıştık. Halen de devam ediyoruz ama bir taraftan da e, bu dünyadaki olan şeyleri de işte cover etmeye başladık. Ve ben burada hep şey işte biraz da işte mülkiyeli olunca olaylara biraz daha politik taraftan bakıp işte dünyada neler oluyor, nerelerde problemler var, nerelerde problem çıkacak. Bunlar olduğu zaman Tigray, Etiyopya'da, Tigray'da biliyorsun orada federal bir sistem var. Evet. Benim de programlarımda görmüşsünüzdür Dr. Erga. Hatta şeyde size ben bunu göndermedim. Göndereyim yayından sonra adresinizi gönderirseniz. Bu ben e, translation şeyini, çevirisini yaptım. Ondan sonra Evet. orijinali Dr. Erga'nın Babamı Asma'ya da bıraktım kitabın adı. Şimdi bu şey tamamen hayır amaçlı yapılmış bir kitap şey bir ticari amacı olmayan bir şey. Orada mesela dünyanın şeyine şahit olduk. Şimdi Etiyopya'da bir şey yok. Tigray'da herhangi bir budur, gaz, oil bunların hiçbiri yok. Ve herkes sessiz kaldı. Yaklaşık 5 milyona yakın kişi evlerinden oldu ondan sonra ve böyle bir durumda e, biz şimdi benim ortam olduğu için aynı zamanda hastanede bizim işte ameliyathane var. E, Dr. Elgado benim 23-24 sene çok yakın arkadaşım. Şimdi ben de olayın içinde 4-5 tane program yaptım bu olayları başkalarına anlatmak için YouTube üzerinden. Biz şey gördük mesela bu sırada işte Etiyopya'daki başbakan işte bu olaylardan hemen önce Nobel Barış Ödülü alıyor. Ondan sonra sonradan yani hiçbir şey yok. Yani qualification yok. Onu gerektirecek bir durum yok. Ve bu adama bir şey lisans vermiş oluyorlar. Git öldür şeklinde. Şu an hani Nobel Barış Ödülü onlara bakarsanız hepsi bir şekilde bir problemleri var yani. Ben o yüzden Evet. o ödülün hani, onun başkanına verilmesini istemiyorum. Verilirse de umarım reddeder. Çünkü biraz şey problemli bir kuruluş. Biz hatta onları işte bu olaylardan dolayı mahkemeye vermek istedik. Dava açmak istedik. Burada benim karşı komşum işte bir uluslararası bir avukat almadı davayı. Yani işte onların Norveç'te ofisleri var Oslo'da ve yardımcı olabilirdi. Dediler yani biz hani böyle bir şeyin içine girmek istemiyoruz. Çünkü oradaki olaya kimse dikkat etmedi. Ama şimdi biz o sırada başka baktığım şeyleri düşünüyorum. İşte Tayvan vardı mesela işte Gazze'yi zaten biliyoruz. Ondan sonrasında işte bu Som- Cubali değil mi? İşte bu Afrika'daki bizim de Somali. bulunduğumuz Somali. Hayır, Somali'nin üstündeki Cibale değil mi? Şeyde küçük bir yer var ya orada. Hemen şeyin üzerinde Somali ile Etiyopya'nın Evet. doğusunda. Yani şimdi Somaliland dedikleri yer. Evet. Öyle mi diyorlar? Evet. Doğrudur. Şimdi ben bakarım bir tane siz konuşurken. Ee, yani burada problemler bekleniyor. İşte Libya'da olanları biliyoruz. Tamam. Irak'ta olanları biliyoruz. Şimdi yeni bir Venezuela olayı yaşandı ki bu muhtemelen dünyada bir ilk bu şekilde olması. Bu bir şekilde ülkelerin farklı bir duruma koydu. Şimdi burada Trump'ın ilk çıktığı dönemi hatırlayın. Belki ben işte o sıralarda bazı Türk televizyonlarında yorumlarda yani halen de devam ediyorum ama biraz hani Trump'ı anlayan taraftan bakıyordum olaya ve halen de öyleyim belki biraz daha. Çünkü burada sadece Amerika için değil ama Türkiye için de duruma bakıyoruz. Çünkü Biden tarafında Türkiye'nin durumu iyi değildi. Yani işte Evet. muhalefetle işte başka birileriyle işbirliği yapıp mevcut iktidarı devirmek gibi planı olan bir alternatif olunca Trump yani daha iyi bir seçim gibi geliyor ve şu ana kadar hani, Cumhurbaşkanı olan ilişkisi de iyi. Tabii buna güvenebilir miyiz? Ne kadar güvenebiliriz? Orası biraz muamma. Şimdi Panama kanalını ben o zaman hatırlıyorum. Greenland bunları alacak. Yani bunları birinde kontrol yapacak, birini alacak. Ama biz bunları beklerken Venezuela oldu. Yani bu Venezuela'nın bütün ülkelerde bir dramatik bir şey var, etkisi var. Ve şimdi şey gibi var böyle kim bir sonraki kim gibi düşünülüyor.
herkesi bir Evet. tedirgin etti. Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Ya mesela ben işte çocukluğumda işte Körfez Savaşı falan başladığı zaman büyük güçler, küresel güçler, Amerika gibi, İngiltere gibi ülkeler bir ülkeye operasyon yapacağı zaman bir gerekçe, bir bahane arıyorlardı. Mesela işte 12 Eylül İkiz Kuleler'e yönelik saldırıyı bahane edip Afganistan'a Haçlı Seferi başlattık dedi George Bush, biliyorsunuz. E, Evet. Irak'taki işgal içinde mesela nükleer silahlar bahane edildi. Sonra Tony Blair bunların olmadığını, aslında sadece bahane edildiğini söyledi. Yani geçmiş saldırılarda veya işgal girişimlerinde hep bir gerekçe, bir mazeret aranıyordu. Ama şimdi gelinen noktada artık mazeret aranmaksızın doğrudan operasyona geçildiğini görüyoruz. Mesela Venezuela'da yapılan Amerikan operasyonu hakikaten e, dünya siyaseti için ibretlik. Yani bir işbirliği yapıp o ülkenin muhalifleriyle bir lideri yataktan almaları, e, dördüncü, beşinci gün oturup dünya petrol büyük şirketleriyle petrolün nasıl pay edeceklerini tartışmaları artık e, yani savaşa bahane aramaya gelip değil, doğrudan menfaat için yapılan saldırılar. Yani Karayip korsanları modeli gibi böyle bir şey. İstediğin noktaya gidiyorsun. E, Gücü kimin gücüne yetiyorsa ona çöküyor. Bakıyorsunuz diğer taraftan Çin kendine güveniyor. Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapıyor, yığınak yapıyor. İşte İsrail kendine güveniyor. Somaliland dediğimiz biraz önce bahsettiğiniz alanda yer edinmeye çalışıyor. Bağ ile Suudi Arabistan kardeş ülkelerdi. Libya'yı birlikte parçalamaya çalışıyorlar. Şimdi Yemen'de karşı karşıya geldiler. Yani adeta biliyorsunuz bir rejim devrildiği zaman o da bir talan, bir yağma yaşanır. Şu anda dünyada bir yağma düzeni başladı. Yani ne Birleşmiş Milletler'in büyük mü kaldı, ne NATO'nun, ne küresel güçlerin. Sadece insanlar bir şeye karar veriyor, liderler. Burası benim hoşuma gitti, ben alacağım. Yani Grönland'ı alacağım diye tutturması, Trump'ın aslında bu pervasızlığın, bu şımarıklığın işareti, Panama'ya çökeceğim demesi. Yani adeta dünyada yağma yaşanıyor. Savaş değil, yani savaşın da bir şerefi, bir izzeti olurdu ama şimdi hakikaten şereften yoksun bir politika işletiliyor. Bu korkunç. Yani bu sistem bize şunu gösteriyor. Yani sınırlar değişecek, dünya talan edilecek, yağmalanacak gibi bir e, amaç olduğunu görüyoruz. Yani tamam, yani hakikaten savaş hukukuna riayet eden ülkeler de var mesela bizim Türkiye gibi, ama yani Putin'in Ukrayna'da yaptığı şey, burası benim, burası Donetsk benim, şurası benim deyip parsel parsel almaya çalıştı. Önce Kırım'ı ilhak etti. Yani dediğim gibi bundan 20 sene önce hakikaten bu işler e, yalandan da olsa bir gerekçeye dayandırılıyordu. Ya sen benim o ikiz kuleme saldırdın, ben bunun hesabını soracağım deyip en azından kamuoyunu ikna ediyorlar. Artık ikna etmeye de gerek duymuyorlar. Ve bir sessizlik var, sizin de belki gördüğünüz gibi. Hiç kimse kimseye tepki göstermiyor. Ya o küçük kınamalardan ibaret, yani o tamamen onunla geçiştiriyor. Ya kınama da kimseyi caydırmaz. E, Yani hakikaten korkunç bir sisteme doğru gittiğimizi biliyorsunuz. Bazı science fiction filmlerinde hep böyle bir şey anlatılır. Bir talan vardır. Ya işte adamın elbisesini ben alayım, çantasını, veya işte Vahşi Batı filmlerinde, western filmlerinde hep bir öldürülen insanlığı yağmalama vardır. Şimdi zayıf olan ülkelerin yağmalandığı bir rejim. Sizin de şeyden anlattığınız gibi Etiyopya örneğinde, eğer petrolü yoksa, madeni yoksa bir ülke güvenli şu anda. Yani en güvenli ülkeler e, en fakir ülkeler. Yani hiçbir kaynağı gelir olmayan ülkeler. Yani bir madeni olan, işte bir petrolü, oil olan bir ülke hakikaten güvenli değil artık. Yani insan artık daha güvensiz bir dünyada yaşıyor diye düşünüyorum. Yani bir uluslararası düzen kalmamış gibi ve uluslararası işte bu organizasyonlar, işte United Nations diye adırlar, yani öbürleri, yani bunların bir zaten ben eskiden de şöyle düşünüyorum. Buna hakikaten bir hükmü yoktu. Yani şeyi de Yok. hatırlayın, yani bu Yugoslavya'da olan durumları hatırlayın. Daha öncesinde işte Irak'ta olanlar, öbür Afrika'da bir sürü başka yerler. Yani zaten bir etkinliği yoktu da şimdi tamamen kalkmış gibi. Burada bir, yani güçlülerin haklı olduğu bir düzen, yani artık bu netleşmiş gibi. Bu durum, Maalesef. yani şeyde Türkiye açısından, şimdi siz Türkiye'de olduğunuz için, Türkiye'de yaşadığınız için ben buradan bazen yorum yapınca e, Türkiye ile ilgili
ben Türkiye'nin iyilik yani Türkiye için ne kadar daha e, destek olabilirsek o şekilde yanaşmaya çalışıyorum bu olaylara. Evet. Ama Türkiye'de yaşayan biri olarak bu Türkiye'deki insanlara bir korku veriyor mu sizce? Yani böyle bir Ya o şey bizim yüzden de başımıza gelebilir diye. bence bunun tedirginliği var çünkü son dönemde en çok okunan haberlere baktığımız zaman hep milli savunma ile ilgili haberler. Yani füzemiz ateşlendi dediğiniz zaman o haber okuma rekorları kırıyor. Yani aslında bu bile bir tedirginliğin işareti. Ama tabii Türkiye bir yandan işte savunma sanayide önemli atılımlar yaparken diğer taraftan hala bu ilkeli duruşu da koruyor. Biliyorsunuz hemen sınırımızda SDG denen bir oluşum var. PKK ile iltisaklı. Yani Hı hı. onun şımarıklığına rağmen bir gece kalkıp çökmüyor mesela. İstese bir süpürme hareketiyle tamamen işte yerle bir edebilir o bölgeyi. Ona gücü yetiyor. Ama onu yapmıyor. Mesela Libya'da istediğimiz kadar şey alabilirdik. E, parsel alabilirdik. Orada da işte Hafter'le muhalifleri mevcut sistemi birleştirmeye, uzlaştırmaya çalıştı. Karabağ'da işte Karabağ özgürleştikten sonra oturduk Ermenilerle Paşinyan'la diyalog kurduk. Şimdi ilişkileri geliştiriyoruz. Yani dünyada hakikaten bu ahlaklı siyaseti yürüten sadece Türkiye'nin kaldığını düşünüyorum ama e, şeyin de halkımızdaki o acaba işte İsrail o Arzu Mevut projesi gelişecek mi? İşte Yunanistan biliyorsunuz sürekli en ufak mazerette işte İstanbul alacağız falan deyip yapay zeka ile hazırlanmış geri zekalı fotoğraflar paylaşıyor Ayasofya'nın önünde. Yani biz düşmanlarımızın teyakkuzda pusuda beklediğini aslında biliyoruz. Mesela biz İran'la ne kadar merhametli davranırsak onların bizi aslında hep böyle geçmişten kalan bir ajandalarının olduğunu, işte ilk fırsatta bir hesap danışmanın planlarını yaptıklarını aslında biz çok iyi biliyoruz. Zaten Türkiye jeopolitik konumu dolayısıyla da hep teyakkuzda olan işte sulh istiyorsan hazır ol cenge mottosunu işte 7'sinden 70'e kadar bütün neslini aşılayan bir millet. Yani asker bir millet, savaşçı bir millet. O yüzden yani ne kadar tedirginlik olsa da her zaman işte mücadeleye, cenge hazır bir millet olduğu için de onun rahatı, konfor olduğunu da düşünüyorum ben. Bir de bizim yani şu an Türkiye açısından son 10-12 senedir diyelim SİHA ve İHA'lar bunlar üzerindeki gelişmeler şu an sanıyorum dünyadaki SİHA piyasasının %65'i Evet. Türkiye'den gidiyor. Yani şimdi bu bazen şey gibi yeni yeni jenerasyona şey gibi geliyor, hikaye gibi geliyor ama yani bu bir hani rüya bile değildi 30 sene öncesinde. Yani bizim 30 böyle bir 30 şey bile 30 bile eski. yapacağımız Ben değil mi? 2000, İşte 2009 yılında askerlik yaptım. Ben Ankara'da bizim orada kullanılan araçlar Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma e, şeyler vardı. Kamyonetler falan vardı. Toplar vardı. Yani şimdi mesela tanklar biliyorsunuz artık çünkü SİHA'ların çıkmasıyla savaş paradigması tamamen değişti. Artık tanklar adeta düdüklü tencere gibi en ufak bir bomba e, yani bir küçük bir drone bir tankı bertaraf edebiliyor. O yüzden yani paradigma değişti ve Türkiye bu değişimi yakalayabildi SİHA'larla. Şimdi yani Türkiye'nin ben tek eksik şeyinin bir nükleer silah eksiği olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Rusya kendi silahlarına güveniyor. E, İsrail kendi nükleer başlıklarına güveniyor. Yani Türkiye'nin işte Pakistan'la Hindistan arasındaki savaşı bitiren bence asıl unsur iki ülkenin de nükleer silah sahibi olması. Yani caydırıcı güç bence nükleer silah. Türkiye bu alanda da bir ilerleme kaydedip bu açığını da kapatabilirse bence yani herkesle yüzleşmeye hazır bir ülke konumuna gelecek diye düşünüyorum. doğrudur. Yani o nükleer silah olayı da böyle bir şey çifte standart. Yani şimdi bana biraz şey geliyor. Ben genelde hani olumlu olaylara optimistik yaklaşan biriyim ama bu son 4-5 sene biraz daha olumsuzlaştırıyor durumları. Şimdi Çin Çin'in pozisyonu burada biraz önemli. Biraz da tabii hani Amerika'yı da anlayabilmek için ben bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şu an mesela bundan kaynaklı bir gümrük vergileri ile ilgili Çin'e uygulanan bir baskı var. Şimdi Çin de şunu yapıyor. Şimdi Çin bunu zaten uzun süredir yapıyordu. Afrika'ya çok büyük yatırımlar yapıyor.
Yani Evet. korkunç büyük yatırımlar yapıyor. Afrika'yı tamamen kendine bağlayacak durumda galiba şu an. Bağlamış da olabilir. Ama Evet. çok enteresan yani net kesin bildiğim bir şey var. Mesela bazı Amerika'ya direkt göndermeleri yasak olduğu ürünlerde mesela Afrika'da fabrika kurduruyorlar. Oradaki hükümetlere, oradaki devletlere. Onlar olayı yani ürün o kadar çok prosesten geçiyor ki artık işte Çin malı olmadığı belli olacak şekilde onu bir şekilde Amerika'ya göndermeye çalışıyor. Yani orada da bir sinsilik var. Yani ne kadarını güvenebiliriz. Hatta şeyi söyleyeyim size biliyorsunuzdur muhtemelen. Bu Afrika Birliği'nin binasını Çin onlara bağışlıyor. Yaklaşık 200 milyon dolarlık falan bir bina. Evet. Ama bina tamamen bug yani her odası dinlenilen, her hareketleri bir şekilde record olunan bir yer. Sonra her gece işte bir şey oluyor, file transfer oluyor Çin'e. Onu keşfediyorlar oradakiler. Yani kimse çok masum değil. Herkes Değil. bir şekilde olay ticarete giriyor. Şimdi ben halen şeydeyim, biraz düşünüyorum bu olayı. Acaba Trump ve Cumhurbaşkanı'nın ilişkisi bu şekilde kalırsa Türkiye'nin Amerika ile olan yarım kalan işleri var. Onlar bu dönemde biterse biter yoksa tekrar bir demokrat geldiğinde bitmeyecek. Yani öyle bir Evet. durum var. O yüzden ben bu şekilde halen bir fırsat görüyorum. Ve umarım yani herkes için en iyisi olur ama mesela şimdi ben dün akşam yayın hazırlığı için bazı şeylere bakıyordum. E, bu mesela Kolombiya şimdi kendileri mi acaba bir sonraki diye düşünüyorlar. Herkes bir korku içerisinde. Şimdi Danimarka işte Greenland'de o şekilde. E, Mesela ben bu sıralar Tayvan'da bir problem çıkacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü yani Amerika orada da bir şey istemiyor. Çünkü yani Çin çok rahat olursa rahat gelebiliyor. E, Evet. Herhalde o şekilde bir durum var. Onu yani çok da göz ardı etmememiz gerekiyor. Mesela şöyle, mesela Panama kanalında ben hani bazen bana diyorlar ki işte ben buradaki hani eyalette işte demokratlarla çalışıyorum ama e, bir şekilde genel olarak bakınca şimdi Trump Türkiye'yi destekleyince biraz ister istemez Trump'ı desteklemişim herhalde konuşmalarda. Bazen arkadaşlarım dalga geçiyor hani sen Trump supporter olsun diye. Aslında öyle değil. Bazı şeylerde gerçeklik var. Mesela bu e, Panama kanalı. Şimdi Panama kanalını Amerika yapıyor ve Panama'ya devrediyorlar işte 99'da. Ve diyor ki işte bunun kontrolü tamamen sende olmalı. Ama mesela şu an Çin onun kontrolünü almış durumda cari yollardan. O zaman diyor ki ya da biz çok yani bir de çok masraflı da bir şey. Hatta Fransızlar önce yapmaya başlıyorlar, yapamıyorlar. Orada şeyden bu Atlantik Okyanusu'yla Büyük Okyanus arasındaki seviye farkından ilk yapılan Fransız inşaatında bir sürü insan da ölüyor. Çünkü onu ayarlıyorlar. Direkt akıntı yapılan şeyi bozuyor falan. Yani Amerikalılar böyle çok para harcıyorlar ve o şartta da veriyorlar. Hani bir de orası çok önemli yani. Şimdi olmadığı zaman düşün yani. Ta aşağıdan Brezilya'ya dolaşacaksın ya da yukarıyı. Şimdi orayı ben anlıyorum. Yani niye orada bir güvenlik? Belki hani burada görüşlerimiz biraz farklı olabilir. Bu Greenland konusunu da anlıyorum. Çünkü orada da çok büyük bir Çin ve Rus yatırımları ve askeri güçleri de var galiba. Ve orası yani bir kapı gibi. Yani şimdi Kanada'yı büyük görmemek gerekiyor Amerika açısından. Yani işte bir eyalet aslında büyük bir eyalet. Yani bunu söyleyince bazen kızıyorlar ama gerçek yani Zaten kraliçeye bağlı. bütün Evet. tamamen Amerika bağlı yani şey olarak bütün yaptığı bütün ticaret Amerika'yla ve bir ordusu falan da olmadığı için yani oradaki bir problem Amerika'yı zor durumda düşüreceği için orayı anlayabiliyorum. Bir de Danimarka nasıl bir hak iddia ediyor orada. O da sömürgecilikten gelen, oradaki halklara yaptıklarını da biliyoruz. Yani onları kız çocuklarını 13, 14, 15 yaşında kısırlaştırıyorlar. O tür yani o insanlar üremesin diye. Yani Avrupa'nın acımasızlığını hep biliyoruz. Yani o yüzden ben böyle Avrupa'nın da yanında olamıyorum bu konuda. Evet. Hani tabii burada da yaşadığım için yani biraz o ikisi bana daha mantıklı geliyor ama Venezuela bize sürpriz oldu. Halen nasıl her şeye üzülüyorum. Yani Venezuela yani Allah göstermesin böyle bir şey bizim ülkemizde olmuş olsa yani kimin olduğu önemli değil. Yani başka bir ülkenin böyle bir egemenliği gelip
seçilmiş insanları başından alıp seçilmemiş bile olsa önemli değil. Yani işte bunu mesela UAE'de yapabilir Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yapabilir. Oradakiler seçilmiş değil. Bunun yapılması çok büyük bir genel bir hakaret gibi. E, Ama Venezuela'lara bakıyorum, bazılarına burada kutlama yapıyorlar böyle bir şey için. Yani bir bağımsızlık falan kazanılmadı. Sadece Amerika şu an onları petrol firmalarıyla paylaşıyor. Hakikaten Çok ilginç. tuhaf bir çelişki. Kesinlikle. Ee, Rusya İngiltere'de bir siyasetçiyi öldürmüştü zehirleyerek. Ya o zaman İngiltere ayağa kalktı. Hala Rusya ile ilişkileri iyi değil. Sen benim güvenli ülke imajımı sarstın diye. Çünkü biliyorsunuz siyasi tutuklar falan e, ülkelerini terk ettikleri zaman kendilerine sığınacak, işte orada başlarına bela gelmeyecek güvenli ülke ararlar. İşte Rusya'nın yaptığı bu cinayet İngiltere'nin imajını çizmişti. İngiltere bunu bile affetmiyor. Yani bir Rus vatandaşının işte kendi ülkesinde öldürülmesine bile tahammül yok. Siz kalkıyorsunuz, yatağından bir ülkenin seçilmiş liderini alıyorsunuz. Tabii Hı hı. Venezuela'daki muhalif kesim zaten Guaido'yla beraber yaklaşık 10 yıldır bir darbe teşebbüsündeydi. Amerika ile işbirliği içerisindeydi ama ya hakikaten Maduro'ya yapılan operasyon sindirilebilecek bir şey değil. Mesela bizdeki muhalefet, işte CHP'nin yöneticileri veya işte CHP'ye yakın gazeteciler işte şafakta basacak, yatakta alacaklar. İşte Meriç'in ırmağı var biliyorsunuz. Edirne'de Meriç'i tutun kaçmasınlar veya işte Endonezya'ya kaçacak Tayyip Erdoğan diye. Yıllarca Cumhurbaşkanı'nın kaçacağını işte ima ettiler. Ama onlar bile gördük, ne dediler mesela? Yani benzer bir operasyon iktidara yapılsa, Tayyip Erdoğan'a yapılsa biz karşı çıkarız dediler. Bunda ne kadar samimi olduklarını hakikaten sorguluyorum. Sadece samimi olduklarına inanmak istiyorum. Çünkü e, yani sizi yargılayacağız, işte e, bir şey olacak. İktidara geldiğim zaman bunun bir hesabı olacak. Bazı suçların zaman aşımı yok diye sürekli tehdit savuran bir muhalefet Geliyor. vardı. Yani ben Allah korusun Tayyip Erdoğan'ın başına öyle bir şey gelse muhtemelen, çünkü 15 Temmuz'da biliyorsunuz ATM'ye gidip Neredeyse para olmuştu. çeken Evet. bir zihniyet vardı. Ben bunların çok samimi olduğunu düşünmüyorum ama en azından samimi olduklarına inanmak istiyorum. Yani bu bile aslında bir şerefli bir duruş. Muhaliflerin yaptığı bu açıklama. O yüzden olumlu yaklaşmak lazım. Ama Venezuela halkının kalkıp da Amerikan lehine slogan atması veya gidip işte Amerika'da yaşayan Venezuelalıların işte Amerikan askerlerine teşekkür edip bizi özgürleştirdiniz demesi. Bizde bir atasözü vardır bilirsiniz. Deyim vardır daha doğrusu. Kasabın bıçağını yalamak diye. Yani ben bunu bu psikoloji olarak yorumluyorum. Doğru bir şeymiş. Onu duymadım daha önce. Kasabın bıçağını Bıçağını yalamak. yalamak. Tam yani tam ucuk oturmuş. Şöyle mesela şu an yine o Nobel Barış Ödüllü muhalefet lideri var ya, Venezuela'nın Evet. şu an Avrupa'da işte, yani Trump'tan görev istiyor. Yani bu çok aşağılayıcı bir durum bir ülke için. Yani Trump için güzel. Trump böyle bir şey, yani güzel derken yani Tabii canım. Öyle ister yani. doğru ya da yanlış anlamda söylemiyorum, yani farklı bir durumda, ama şimdi oradan istemek, yani halka gidip ne diyeceksin, çok yani e, korkunç bir durum. Ya Kemal Şimdi Bey, siz bu de arada araya girebilir miyim? Siz güzel bir noktaya temas tabii, ettiniz bu Nobel meselesinde. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk Nobel ödülü alanlardan birisi kimdi? Ke- e, Yazar Orhan Pamuk. Duydunuz mu Orhan Orhan Pamuk'un Pamuk ismini? ilk Orhan Pamuk ödül almadan önce ne demişti? Biz 1 milyon Ermeniyi katlettik deyip e, Amerika'daki Ermeni lobisinin sürekli tekrar ettiği o soykırım safsatasını onaylayarak bu ödül almıştı. Yani bu ödül barış ödülü değil ya, bir taviz ödülü. Zaten Nobel'i ödülünü çıkaran adam TNT'yi, dinamiti bulan, yani insanları aynen öldüren bir öyle. adam. Yani barıştan bahseden insan, adam zaten insanlık katili. O yüzden bu ödülü çok bence hakikaten katillere verilen ödül. Siz dediniz keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmese diye. Ben de sizin temenninize katılıyorum. İnşallah Tayyip Erdoğan'a Nobel hiçbir zaman verilmez inşallah. Yani şöyle çok aslında bu Nobel olayı acı bir durum Türkiye açısından, çünkü 3 kişi var Nobel alan ve bunlardan 2 tanesi Türkiye'ye bayağı mesafeli kişiler. Bir tek Aziz Sancar Evet. Türkiye sevdalısı bir adam, Aziz Hoca. Ama onun dışındakiler böyle ödül almak için ve aldıktan sonra
Türkiye'yi böyle yani ülke bilirsiniz ama ülke dışında ülkenize muhalif olmanız bana biraz problemli geliyor. Yani zaten Nobel'in amacı da belli. Ben pek yani bunun bir sertifikadan başka bir şey olduğuna inanmıyorum. Biz hakikaten bunları mahkeme işte burada bir dava açacak falan çok uğraştık. Yani ben sizde paylaşırım şeyleri, mektupları falan, Güzel. e-mailleri. Ee, Yani şey gibi böyle hani Illuminati diyoruz bazen insanlar işte de üst akıl falan diyoruz dalga geçiyorlar ya. Yani bir Evet. denesinler yani. Bana anlayacaklar. Yani adam komşum bana direkt dedi ki yani bunu bir şey, hiç kimse almaz böyle bir davayı dedi. Yani bu kadar hani net basit bir şey. Bu arada az önceki şimdi siz galiba bu Somaliland olmuş Cubidi dediğimiz yer. Orada Evet. bizim üssümüz var. Türkiye'nin üssü var orada. Tabii. Evet, Evet. yani askeri güç var orada. Tabii. Yani şimdi orayı da karıştıracaklar. Şimdi bunlar biraz daha böyle şey ağır Ya konular. tabii yağma dönemi başladı. Yani gücü yeten insanlar dünyayı parselliyorlar. Oralarda yani orada yaşanan da bir parselleme mücadelesi. Aynen. Aynen. Ve yani şimdi Cumhurbaşkanı yaptığı şeyleri bazen zaman içerisinde insanlar daha iyi anlıyorlar. Yani işte bazen diyorlar ya Libya'da ne işimiz var işte mavi vatan mı olur? Yani çok yani şey ayıp olmasın ama çok salakça buluyorum ben bunları. Yani bunu söyleyebilmek yani şimdi mavi vatan diye bir olay yani orası tamam deniz ama senin toprağın orada işte eğer komşuluğu ispatlayabiliyorsan Libya'yla şeyle ortada olan bir şey. Kimse yani dünyada kimse ona itiraz etmeyip de muhalefet çıkıp yani yok böyle bir şey demesi yani bilmiyorum ne kadar yani Ya tabii direkt düşünün ilçeye çalışıyorlarsa söylesinler yani. ya Somali'de Türkiye uzay üssü inşa etmeyi düşünüyor. Ya buna bile karşı çıkıyorlar. Türkiye Somali'de tarım arazileri kiraladı biliyorsunuz. Bundan 10 yıl önce ürün yetiştirmek için. Ya bunlar işte Türkiye'nin toprağını ektiniz de orası mı kaldı? Oysa o hamlenin ne kadar stratejik olduğunu şu anda yaşanan parsellemeden anlıyor insan. Siz 10 yıl önce gitmişsiniz orada üstünüzü kurmuşsunuz. Tarlayı kiralamışsınız. Burası benim deyip zaten siz otomatikmen oranın güvenliğini de sağlıyorsunuz. Bunu bile anlamaktan aciz bir muhalefetimiz var. Ya bu biraz vizyonsuzluktan kaynaklı bir şey. Onları da suçlayamıyorum çünkü yani kalibre o kadar. Yani Evet. şimdi araba gibi düşünün işte 4 silindir araba var, 8 var, 12 var. Şimdi eğer bu 2 silindirli bir arabaysa yani yapabileceği belli. Yani muhalefet de biraz bu konularda 2 silindirli kalıyor. Onlar da silindir de yok biliyorsunuz. İngiliz Büyükelçisi İstanbul'a geldiği zaman atları arabadan söküp kendileri götürmüştü Büyükelçilik Evet. binasına. Yani Onlar direkt kendileri silindir. doğru, doğru. Bazı tarihteki olayları hatırlayınca Evet, nereden korkunç. nereye gelmiş gibi olabiliyoruz. Şimdi ben bu son günlerdeki işte bu futbol kulüpleri, Evet. televizyon kanalları üzerinden olan konuya biraz girmek istiyorum. Siz de olayın tam içinde olduğunuz için yani doğru kişisiniz hani bu soru için. Yani şu an bir Türkiye'de büyük bir kayıt dışı para var. Evet. Kayıt dışı para olduğu için kara paranın e, bir şekilde kayıt şekline dönüşmesi, kayıt altına alınması önemli onlar için, yani bu kara paracılar için. Bunun için de medya ve sporu kullanıyorlar. Yani bu olayın aslı nedir? Neler oluyor burada? Ya aslında ilk başta başladı ama mesela biz el konulan mesela son Ekol TV el konulduğu zaman biz bunun çok işte iyi bir yatırım olduğunu düşündük. Çünkü o zaman gazeteciler yani o kadar iyi maaş verdi ki kendi personellerine. Bu güzel hamle diğer gazetelere de televizyonlara da yansıdı. Aslında bütün personel bundan haklı çıktı. Sonra işte Flash TV ile başlayan o süreçte gördük ki meğer yani bunların derdi gazetecilik veya televizyonculuk değil, tamamen kara paraları aklamakmış. Yani çünkü el konulan kanallara baktığınız zaman muhalefetin yanında değil, iktidara yakın bir pozisyona giren insanlar. Yani normalde başka bir iradenin bu operasyonu yapması da çok zor. Düşünün, sizi öven, size destek veren bir televizyona operasyon yapmazsınız diye düşünüyorum. Yani o yüzden Tayyip Erdoğan iradesi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akın Güllek nezdinde hakikaten Türkiye'de tarih yazıyor. Yani kimsenin gözünün yaşına bakmadan her türlü usulsüzlüğün, yolsuzluğun üzerine çok kararlı bir şekilde gidiyor.
Yani mesela Habertürk TV'ye yapılan operasyon, öncesinde biliyorsunuz Can Holding, sonrasında Ciner Holding, yani bunlar çok şey değildi. İktidarın karşısında uzağında duran insanlar değil gibi bir görüntü vardı, bir tablo vardı. Ama görüyoruz ki art niyetli insanlar var. Yani tüccar veya ticaret erbabı kisvesine bürünüp ülkenin işte vergi kaçıran, kara para aklayan, bu milletin geleceğini çalan insanlar olduğuna müşahede ettik. Ya hakikaten çok üzücü operasyonlar, çok kötü durumlar. Yani siz e, ülkeye hizmet etmeniz gereken hep daha fazla kazanma arzusuyla bu kadar işte para göz olması, insanların bu kadar maddi menfaat için vahşileşmesi korkunç. O yüzden çok değerli buluyorum ben bu operasyonları. Çünkü hiçbir ideolojik ayrım yapılmadan, hiçbir gözetmeden düşün. E, Tele1 de mesela bu süreçte, yani Tele1'e el konulduysa, kayyum atandıysa, Flash TV'ye de el konuldu. Ekol TV'de operasyon düzenledi. Hatta onlar biliyorsunuz uyanıklık yapıp kanalı kapattılar ama soruşturmadan kurtulamadılar. Yani hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. O yüzden çok değerli. Futbolda hakeza, futbol değil diyorlar. Hakikaten futbol Türkiye'de futbol değilmiş. Para aklama, işte düşünün, insan kendi takımını, yani skoru satıyor sırf para elde etmek için. Ya bunlar korkunç gelişmeler. Bu süreç, yani hakikaten şu anda Türkiye'de bir temiz eller operasyonu yapılıyor. Bu temizlik yapıldığı zaman her şey daha net, daha şeffaf, daha berrak olacak. En azından işte medyada manipülasyonlara açık açık olan hali kapatılmış olacak. O yüzden ben çok değerli buluyorum bu operasyonları. İnşallah ya düşünün, Saadettin Saran'ın uyuşturucudan alınması, bunlar yani bundan 10 yıl önce olsa veya işte 28 Şubat sürecinde 90'lı yıllarda olsa asla düşünemeyeceğimiz şeyler. Ama bu iktidar, işte mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok iyi işler görüyor. Bazen şey de görüyoruz mesela, emniyetin gücünün yetmediği yerde jandarmanın devreye girdiğini görüyoruz. Yani devlet bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Bu hakikaten çok büyük bir temizlik operasyonu diye düşünüyorum ben. Burada ben sizle bir şey paylaşmak istiyorum. Yani üzüldüğüm de bir nokta, yani bu herhalde herkese aynı şoku belki yarattı. Bu Mehmet Akif Ersoy olayı. Ee, Yani önce, yani belki siz de aynı şekilde düşünmüş olabilirsiniz başta. Ben inanmadığım bir şey olduğuna, yani muhtemelen işte çünkü insanın başına iş gelebiliyor. Bazen işte polis işte yanlış bir yerden gelebiliyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, benim 2012'de burada seçimlerle ilgili bir problem olmuştu. Yani işte iki tane FBI ajanı geldi. Ben de başka birileri için geldiler diye bunu sanıyorum. Meğerse benim için gelmişler. Eve geldiler. Ondan Evet. sonra şimdi adam bir tanesi evin içinde yürümeye başladı. Benim bundan bir önceki evde de orada biraz daha açık bir yerde, biraz daha fazla kamera vardı evin içinde. Yani adamın şunu demek zorunda kaldım. Yani seni görebileceğim yerde olursan hani memnun olurum, yani dolanma. Ama dolanırsan da yani çok kamera var, yani ona göre falan demek durumunda kalmıştım. Bunu niye söylüyorum? Yani şeyden korktum, yani şimdi bir şey bırakır eve. Yani beni almak isterse diye. Tabii. Sonra dedim ki acaba, yani şimdi yani bu kişi işte savaş muhabiri, işte epeydir de başarılı işler yapıyor. Ben Müeyyis Ateş'e de üzülmüştüm. O şeydeki bu 5-6 sene oldu değil mi onun olayı? Onun da böyle Tabii. sanki yediler gibi gelmişti. Sonra uyuşturucu olaylarına bulaşmaları, e, yani bunun yani marjinalliğin üzerine çıkartmaları falan, böyle yani halen ben onun biraz daha şokunu yaşıyorum. Yani üzüldüm de. Yani niye böyle başarılı bir insanlar, göz önünde olan bir insanlar bu şekilde bu kadar hatalar yapabiliyorlar? Yani şöyle söyleyeyim de Kaya Bey, ben mesela neredeyse 15 senedir falan gece dışarı böyle girip yok yani. Niye? Çünkü burada çok büyük e, şeyler var, yani işte bir polis çevirmesiydi, şudur budur. Hiçbir şekilde işte bana bir şey olsa, benim iş yerimle ilgili bir sağlık üzerine olduğumuz için lisansımız olabilir, zarar görebilir, şudur budur diye biz yani bir şekilde böyle bir çok muhafazakar bir hayat yaşıyorum aslında. Yani evden işten eve, işte bir spora gidiyorsunuz. O kadar yani. Tatili ailenle yapıyorsun. Bu beni biraz ben bunun halen biraz şokundayım. Sizde bunun etkisi ne oldu? Ya, Serdar Erseven isimli bir gazeteci abimiz var. Belki duymuşsunuzdur ismini. Serdar abinin bir açıklaması vardı. Daha doğrusu bir yazısı vardı yıllar önce.
Bizim mahalleden birisinin başına bir şey geldiği zaman buna inanmam, beklerim demişti. Ama karşı mahalleden iddia gelirse hemen inanırım diye bir ön yargı belirtmişti. Ben de Mehmet Akif Ersoy olayı patlak verdiği zaman bu örneği vererek hakikaten temkinli davrandım. Çünkü babası işte biz muhafazakar camianın sevilen isimlerinden birisi. İşte Mehmet Akif hakeza efendiliğiyle takdir toplayan, işte herkesin e, sevdiği, saydığı bir isim. Düşünün, doğum günü partisi yapmış, gitmeyen kalmamış. Böyle sevinen bir insan. Hakikaten e, bizim inancımızda şöhret afettir diye bir şey vardır, bir tanım vardır. Yani şöhret maalesef Mehmet Akif'in, Veys Ateş'in gözünü karartmış. Çünkü Veys Ateş ilahiyat kökenli, hakikaten dindar bir insan. Ben onu Yassıada da şeyde görmüştüm. Orada camide birlikte namaz kılmıştık. Şimdi birlikte aynı camide namaz kıldığınız insanın uyuşturucuya bulaştığını, işte çarpık ilişkiler içerisine girdiğini görüyorsunuz. İnsan inanmak istemiyor ama tabii biliyorsunuz insanlar günah işlemeye meyillidir. Zafiyetleri vardır. İşte bu zafiyetlerin işte bizim camiada da ortaya çıkabileceğini gördük. O yüzden çok üzücü bir şey. Ya babasının iddialı bir açıklaması vardı. Cezaevine girdi ama Hazreti Yusuf gibi çıkacak. Muhtemelen çıkmaya yüzü kalmadı. Ya o da onun için kötü. Bir insan bu tür ucuz ve geçici hevesler için yani hem dünyasını hem ahiretini nasıl berbat eder? Yani Allah bizi, çocuklarımızı korusun diyorum. Yani doğru bir şey bulamıyorum çünkü diğer tarafta Ela Rümeysa Cebeci denen hanımefendinin de AK Parti'ye yakın birisinin akrabası olması, İmam Hatip kökenli olması, sonra işte bu anıldığı şeyler, düşen ses kayıtları, tapeleri çok kötü yani. Hakikaten tarif Ya edilecek. ben o kadınla ilgili şöyle bir şey var. Yani ben tanımıyordum kendisini bu olayla patlayana kadar. Ya yani o durumda nasıl haber sunuluyor? Yani bunu kimse şey yapmadı mı? Yani kimseyi rahatsız etmedi mi bu? Yani burada yani bakıyorum yani Amerika'da çok muhafazakar o konularda da yani yani televizyon burada habercilik bir ciddiyet var. Yani direkt yani şey gibiler, seks sembolü gibiler. Yani bu nasıl oldu? Ne zaman oldu böyle bir şey? Niye böyle bir şey izin veriliyor ki? Yani bunun alıcısından dolayı mı böyle bu kadar hani muhafazakar kesimde bile yani bu olabiliyorsa yani ben şimdi bakıyorum kadın eski fotoğraflarını falan yani şey vardı bizim tamam bu televizyonların eski zamanlarında gece jimnastiği diye bir şey vardı. Yani aklıma o geldi yani bu şeyde hatırlar mısınız? 80'lerin kanallar Tabii, değişti ilk defa yani dedim yani bu o kadar edepsiz bir şey yani böyle bir şey nasıl oldu hiç anlamadım ben. Yani nasıl izin verildi? yani Şimdi siz o dönem Türkiye'de miydi? Tabii 90'lı yıllarda 28 Şubat sürecinde mesela o dönem 98'de ben buradayım. ha, 98'deki gazetelere baktığınız zaman aslında sürekli şey vardı. Sürekli ikinci sayfada ve arka sayfa güzeli diye lanse edip işte böyle şu resimler olan kadınlar vardı. Aslında buradan bilinçaltına yerleştiren bir şey var. Yani çıplak kadın eşittir reyting, okunurluk, izlenirlik algısı vardı. İşte burada yerleştiren yani tamamen toplumu ifsat hareketi olarak görüyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin %90'ı Müslüman bir ülke. Kimsenin asla tasvip etmeyeceği bir şey ama sürekli o görüntü verile beyinlerin uyuşturulduğunu, bunun artık reyting haline geldiğini düşünüyorum. Ya düşünün mesela bugün Sözcü gazetesinin de duayen gazeteci olarak tarif edilen Rahmi Turan işte bulvar gazeteciliği adı altında bu rezilliğin temelini atan insanların Evet. başında geliyor. Yani yurt dışında gidip oradaki dergileri, gazeteleri satın alıp oradaki işte bu açık saçık kadınların fotoğraflarını kesip altına hikaye, yani tamamen uydurma hikayeler yazın. İşte ekmek açıyorduk deyip veya işte komşunun oğlu bana bayıldı deyip böyle tamamen bu cinselliği, bu fuhşiyatı empoze eden bir yapı vardı. İşte onun patlaması yani bakıyor adam işte izlenmek istiyorsan çünkü reytingde acayip bir yarış var. Yani çok kaliteli program sunamıyorsan çok açık bir haber spikeri koyduğun zaman yani maliyetleri düşürüp daha hızlı sonuç aldığını düşünüyorsun. Yani demek ki bizim toplumumuzda bunu kabul görüyor. Çünkü eskiden mesela affedersiniz en ufak bir öpüşme sahnesi çıksa televizyonda babaannelerim, dedelerim televizyonu kapatırdı veya arkasını dönerdi. Biz artık demek ki bu tür rezilliklere arkamızı dönmüyoruz. Bakıyoruz, izliyoruz.
Yani alıcısı var ki demek ki bu rezillik. Çünkü sabah kuşağı programları biz ısrarla kapatılsın diye yayınlar yapıyoruz Akit Gazetesi olarak. Bu konuda adım atılamıyor. Yani anlatılan hikayeler, yani evli bir kadın işte kapısını tamir etmeye gelen adama işte kocam ölürse lazım olur deyip şimdiden aşık oldum diyor. Nasibimi tepemezdim. Ya bu, ya bizim inancımıza, toplumda hakikaten Normalleştiriliyor çok yani. çok ters. Yani yeni bir normal geçiyor. Yani bu artık normalleşiyor. Duyarak işte yani jenerasyonlar da bunu şey yapıyorlar. İşte o çocuklar işte bunu işte bu belki buradan şeye geçelim. Bu Türk dizilerinin durumuna geçelim. Yani bu olay normalleştiriliyor. Yani asıl tehlike orada zaten. Yani o sabah programlarında çok haklısınız. Yani niye biz onu görmek zorundayız? Zaten o tür şeylerin olduğunu da herkes biliyor. Hani vardır, etrafında varsa oradan biliyordur. Yoksa da bilmesine gerek yok ama habire işte şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Yani marjinal ilişkiler işte. Yani zaten adam yokluk içerisinde, tamam, yani oradan kendi problemleri var onların. Onun üzerine başka problemler eklemiş. Bunu getirip Tabii. normalleştirme olayı. Bazen annemle konuştuğum zaman diyor ki işte olmuş da şöyle olmuş da böyle olmuş. Ya dedim, yani izleme. Yani onları izleme dedim yani bunlar. Ama işte empoze ediliyor. Yani sabah açıyorsun, televizyonu var. Ondan sonra yani Ya biliyorsunuz bunların Hülya problemi var. Avşar, Hülya Avşar mesela biliyorsunuz alt tabandan gelen bir sanatçı, bir oyuncu. Ya ailesi muhtemelen muhafazakar, mütedeyyin insanlardan oluşuyordur. Ya bu hanımefendi sırf izlenebileyim ve etkileşim alayım diye yani OnlyFans, yani porno oyuncusunu kutsadı. Türk milletinin Bu gözünün içine baka baka, ya bunun bir yaptırımının olması lazım. Devlet burada, yani devlet vatandaşı içkiden korunmakla yükümlü de fuhuştan korunmakla yükümlü değil mi? Zina biliyorsunuz 2004 yılına kadar Türkiye'de zina kısmen, yani önceki rejimler erkeklere serbest bırakmış, kadınlara yasaklamıştı. Böyle bir çifte standart, bir saçmalık durum vardı. 2004 yılında AB uyum yasaları kapsamında İki tarafa da serbest bıraktılar şimdi zinayı. Artık zina sadece boşanma sebebi. Yani düşün, ya ben bir haber okumuştum bundan birkaç sene önce, ibretlikti. E, Adamın nikahlı eşi evine birisini almış. Kocası da güç olarak zayıf olduğu için veya yani cinayet falan, elini kana bulamak istemediği için polis çağırıyor evimde hırsız var diye. Ya düşün, insanları bu kadar aciz durumda da bırakmamak lazım. O yüzden Hüdapar'ın bu alanda bir teklif, bir kampanyası var. Zina yeniden yasaklansın diye. Yani tamam, her şeyi özel hayat diye meşrulaştırmamak lazım. Ya toplumun dinamiklerini koruyacak. Çünkü yani bütün bilimsel veriler genin temizliğinden dem vuruyor. Yani bir insan, bir eş ne kadar kocasına sadıksa o kadar kaliteli bir toplum inşa edileceğine vurguyor. Şimdi siz 20 sene büyüttüğünüz çocuğun sizden olmadığını öğreniyorsunuz. Bu nasıl bir travma, nasıl bir yıkım? O yüzden yani devletin burada aksiyon alması lazım. Bu saçmalığa hakikaten artık dur denilmesi gerekiyor Kemal Bey. bu çok doğru. Şimdi ben oradan son konu olarak da Türk dizilerine geçmek istiyorum. Yani ben Türk dizileri konusunda aslında çok yine biraz hani optimistik bir insan olarak umutluyum. Şöyle bu bir soft power şekline gelebiliyor. Bu Türkiye'deki üniversitelerde bu uluslararası öğrencileri, yani şu an mesela Suriye'deki yeni kurulan hükümetteki birçok kişi Türkiye'den eğitim almış kişiler. E, Bu dizilerde bir şekilde hani bir soft power olabilecek bir durumdaydı belli bir zamana kadar, ama şu an bu arada bir yani itiraf gibi olsun size, yani size yalan söylemeyeyim de birkaç tanesini ben de izliyorum. Yani buradan YouTube üzerinden. Yani şey anlayamıyorum, yani böyle bir şey, hani ben mesela bunu bir paralı bir kanalda izliyor olsam tamam, ama işte ben hep şey düşünüyorum. Yani ben 51 yaşındayım, tamam, yani ben bunu proses edebilirim, yeteri eğitimim var, işte şudur budur diyorum. Ama şimdi benim çocuğum olmuş olsa diyor ki 7 yaş ve üzeri diyor. Yani demek ki Evet. 7 yaş ve 2 aylık bir çocuk bunu izleyince problem yok. İşlenecek. Ben bunu anlamıyorum ya. Bu nasıl böyle bir şey izin veriliyor? Yani niye izin veriliyor? Hani bir çocuk, yani hani çocuk diyoruz ya. Bunlar yani 18 yaşına kadar ne demişiz? Bu kişiler yetişkin değil. Demek ki bir şekilde de kademeli olarak ne görebileceklerini, ne proses edebileceklerini kontrollü vermek gerekiyor. Ama ben şey işte bu 7 yaş üzeri diyor, işte adamın iki eşi var. İkisi aynı evde yaşıyorlar şeyde, işte Urfa'da galiba. Bir tanesinde de kadının iki kocası var. O Eyvah. da yeni işte uzak şehirde. Şimdi o iki kişi de kardeşler, anne bir baba ayrı ve yani diyorken bunu şimdi çocuk izliyor. Ben izliyorum. Bana enteresan geliyor. Ben işte 10 dolar verip, yani aylık 10 dolar verip izlediğim öbür kanal da var. İşte Netflix var diyelim.
Ondan sonra Tabi'ye de üyeyiz. Ondan sonra sırf destek amaçlı ve izliyorum da orada da güzel şeyler var. Orada bir kontrol var ama şimdi sen herkesin bir de Türkiye'de şöyle bir durum var. Mesela benim bu evimde yani büyük bir ev. Çok da odası da var. Televizyon yok. Bir tek işte annem ve babam gelirken onlar için iki tane ayrı ayrı televizyon aldık. Onlar gittikten sonra da tekrar depoya kaldırdık. Ama Türkiye'de televizyon evin bir bireyi. Tamam mı? Evin bir bireyi. Yani şimdi ben işte 2 hafta önce oradaydım. Yani hatta evin büyüğü diyelim. Yani şey babanın da yerine geçmiş. İşte televizyon açıp Başka şey ve yok. herkes bir şekilde bir şey izliyor. Ya bu dizi olayını işte onun bir çocuk izliyor. Ben onu biliyorum yani. Ben buradaki bu çelişkiyi de anlayamıyorum. Yani bence Retük bu konuyu daha hani sadece yasaklama anlamında değil ama koruma amaçlı. Yani bunu e, diyelim ki saat 11'den sonra başlar. Tamam yani yetişkinler izlesin. Onlar da izlemesin de onlara da yanlış da. Çünkü bunu normalleştirmek yani şeydir bizde eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi bir şey. Yani Tabii. insan işte daha önce bir tane Behlül vardı. Şimdi yüzlerce Behlül var dizilerde. Yani Evet. edepsizlik diz boyu. Yani hepsi birbirini aldatıyor. Hepsi birbiriyle yani bir aile eş değiştiriyor neredeyse. Ben bunu yani 30 senedeyim Amerika'da. Ben böyle bir rezillik görmedim yani. Vallahi hakikaten bu da Türkiye'nin kanayan bir yarası. Yani bunlar bizim çocukluğumuzda işte batıdan ithal edilen dizilerde, bu Arjantin, Brezilya dizilerinde bu tür şeyleri görürdük. Ya insanlar hakikaten işte bunu yapıyor mu diye sorgulardık. Şimdi yani senin gibi benim gibi konuşan, Türkçe konuşan, Türkçe düşünen, kimliğinde Türk vatandaşı yazan bir insan bunu yapabiliyor. Düşünün şu sıralar e, Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran bir şahıs vardı. Onun eşinin en yakın arkadaşıyla öpüştüğü görüntüler var. Yani diyor işte bunun kocası Hürrem'le bu işleri yaparken meşru da karısı yaptığı zaman mı? Ya bu aslında ahlaksızlığı meşrulaştırmak. Yani bu basit Biraz gözüken şeyi tamamen şu anda toplumun kılcal damarlarına bir zehir enjekte ediliyor. Bu Türk aile yapısının ruh kökünü öldürmeye yönelik çok sinsi ve stratejik bir hamle. bu arada yani Amerika'da böyle diziler falan yani normal hani prime time'da işte e, yani herkesin izleyebileceği kanallarda falan mümkün değil yani. Düşün Burada bizim yani muhafazakarlık Hristiyan bir yani ülkede paralı kanallar için söylemiyorum ama bir aile ben mesela bir Amerikalı aileyle kaldım 3 ay buraya ilk geldiğimde. Yani belki hani yani parantez içinde söyleyeyim hani sofu diyoruz falan ya yani dünyanın en sofu insanlarıydı. Yani çocukların ne izleyeceği belli. Yani televizyonu izliyorlar ama sadece işte çocukların izleyeceği şeyler var. Saatten sonra yatıyorlar. İşte ne yiyecekleri belli, ne içecekleri, ne giydikleri belli. Öyle açık açık hani şimdi ben bizim Türkiye'de bazen işte ofisten dolayı gitmek durumundayım daha sık. Ya diyorum da bu insan bu kıyafetle sokakta niye yürüyor? Yani bu neyin hani ispatı? Yani tamam biz kendimizi kontrol ediyoruz. Ama herkes kendini kontrol edemeyebilir. Sen kendin niye öyle bir risk alıyorsun? Yani dün akşam mesela benim burada dış kapının hani evin dışında bulunan bir gate bir kapı var. O mesela açık işte bir teknik bir problemi var. Ben şey yapmadım yani onu işte yani bir şey olmaz falan demedim. Ona göre işte onun tamir edene kadar uğraştım. Çünkü o hani ben hani bir hırsız gelmesin diye bir önlem almam gerekiyor ya. O tabii kapıda kesinlikle. önlemi ilki. Şimdi sen yani niye senin ben göbeğini göreyim? Niye burada yani şimdi şu şekilde her yer Evet, gözüküyor. Ben bu yani işte bir organ yani bu şey değil. Yani bunu ben biraz teşhircilik olarak görüyorum. Yani ben bu konularda yani hani açık olan bir insanım. Yani şey olarak düşünmezsiniz hani bir illaki şöyle olsun ya da böyle olsun anlamında değil ama beni bile rahatsız ediyorsa artık düşünemiyorum yani bunun hani nereye gittiğini. Bu dizilerin bence orada çok etkisi var. Ee, Umarım bir önlem alınır. Yani biliyorum sizin yazılarınızda da görüyorum. Belki biraz daha fazla baskı yapılması gerekiyor. Çünkü reyting alıyorlar. Yani yani şimdi benim hayatımı şu an çekseniz diyelim, her gün bana bir kamera taksanız burada. Hiç enteresan bir şey yok. Yani iş ev, işte cumartesi tenis, ondan sonra yürüyüş yapıyoruz işte bizim oğlanla. Şimdi bu sıkıcı. Tamam yani bunu kimse izlemez. Onu evet. anlayabiliyorum. Tamam yani bunu enteresan yapman gerekiyor ama bu şu anlama gelmiyor. İşte yok git işte abinin karısıyla yat, o senin işte eski sevgilinle dost olsun. Sonra baban işte yani çok yani Korkunç. absürt geliyor. Çok Korkunç. korkunç. Evet. Peki Zekai Bey biliyorum yani sizin için yoğun bir gün oldu. Burada daha günün başlangıcı olduğu için ben daha çok konuşabilirim ama siz zaten yayına da çıktınız.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız Ben için. teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. İnşallah tekrardan e, yine yapalım. Türkiye'de de geldiğimde de görüşürüz. İnşallah. Tekrar bekleyeceğiz. Bizi de izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri içerikler için United TV'yi takipte kalmayı unutmayın. Stay United.